Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Ege Lasol bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ege Hanım. Hoş bulduk. Evet Ege Hocam, sizinle çok konu konuşuyoruz. Evet, böyle aynen sık öyle. sık da görüşüyoruz. Bugün de vitiligo hastalığından bahsedelim. Aynen. Vitiligo nedir? Evet. Şimdi vitiligo aslında şöyle bir şey anlatayım. İnsan vücuduna derinin rengini veren aslında melanosit diye bir hücremiz vardır. Bu bizim hangi renk tipine sahip olacağız, ya kumral mıyız, esmer miyiz, onları aslında belirleyen bir hücredir. Ama bunun için zaman içinde bu rengini veren hücredeki herhangi bir deri pigment üretim aksaklığına bağlı olarak orada renk üretilemediğinde, bazen herhangi bir nedenden dolayı oradaki hücre öldüğünde bizim cildimizde istenmeyen renk açılmalar olabilir. Yani biz buna aslında vitiligo diyoruz ve halk arasında Allah hastalığı olarak da geçiyor. Bu bir otoimmün hastalıktır ve kişi çok hani gördü de bu bulaşıyor mu, bana bulaşır mı diye bakar. Aslında bu bulaşıcı olmayan, tamamen otoimmün dediğimiz bağış sistemiyle alakalı olan bir hastalıktır. Hocam belirtileri nelerdir? Şimdi belirtileri çok kolay. Herkes böyle beyaz renk gördüğünde ben vitiligo oldum, ben ala hastalığı oldum diye gelirler. Aslında bizim gördüğümüz bütün beyaz lekeler ala hastalığı değildi. Çünkü bunun bir takım kriterleri vardır. Biz işte bazı muayenelerde biz bunu bakarız. Evet bu ala hastalığı ya da değildir deriz. Yani genel olarak kişi ne yapar? Bize istemeyen herhangi bir yerde ya da fark etmediğiniz bir zamanda ortaya çıkan renk açılmalarına gelir. O zaman biz bir leke gördüğümüzde acaba bu vitiligo mu değil mi diye mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulması lazım. Orada biz bakıyoruz, bu dışı biliyorsunuz mavi ışıkla muayenesini yapıyoruz. Evet bu bir vitiligodur ya da değildir diyebiliyoruz. Genellikle bu kadınlar erkeklerde eşit sıklıkta görülüyor ve biraz daha genç hastalarda biz görüyoruz. Ve esmer kişilerde daha fazla gözle çarpar bir görüntü sağladığı için esmer kişilerde daha çok çabuk yakalayabiliyoruz ama beyaz tenli kişilerde biraz geç dönemde yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şey, bizim aslında vitiligo hastalığı sadece bunun için değil, bütün hastalıklarda erken tanı ne yapar? Hayat kurtarır. Dolayısıyla biz herhangi bir istemediğimiz bir leke gördüğünde beyaz olsun, renk değişti olsun, koyu renk olsun, açık renk olsun fark etmiyor. Biz bütün bu lekelerde zaten dermatoloji uzmanına başvurması gerektiğini bütün hastalarımıza iletiyoruz. Ama bunlar için de en çarpıcı olanı zaten beyaz renkle gittiği için çok kolay fark edilen vitiligodur yani. Peki nedenleri nelerdir? Şu sebepten dolayı vitiligo olmuşsun diyebiliyor muyuz? Şimdi şöyle, ne yazık ki kesin bir nedeni henüz biz saptayamıyoruz. Şimdi bunu tetikleyen bir sürü neden var. Mesela özellikle bunun içinde otoimmün hastalık biliyorsunuz. Yani bu bir bağış sisteminin aşırı duyarlanmasıyla giden bir hastalık. Örnek veriyorum, biz hani daha yeni Covid'den çıktığımız için onunla biraz bağlantılı konuşacağım. Covid aşısından sonra vitiligo vakalarında artış gördük biz. Çünkü ne yapıyor? Bu vitiligoda bağış sistemi dışarıdan gelen yabancı cismi bunu atmaya çalışırken yanlışlıkla deriye rengini veren hücreye saldırıyor. Bu sefer aslında ne demek bu? Bağış sistemi kendi kendine savaş halinde demektir. Dolayısıyla herhangi bir nedenden dolayı viral bir enfeksiyon olabilir, herhangi bir aşı öyküsü olabilir, ciddi bir sıkıntı, stres olabilir ya da vücudun strese soktuğu herhangi bir durumlar var, vitamin eksikliği olabilir ya da herhangi başka bir otoimmün hastalıklara eşlik edebilir. Bu herhangi bir durumlarda ne olacak? Vitiligo açık gelişini kolaylaştırıyor gibi görünmektedir. Vitiligo hocam yine klinik değerlendirdik, hani klinik belirtileri var ama bunun tanı ile ilgili kullandığımız bir cihaz var mı? Orada evet, tanı ile ilgili kullandığımız cihaz bu dışı, yani bizim olmazsa olmamız. Bizim aslında sadece bu ışığı vitiligo için kullanmıyoruz. Bütün lekeler durumunda biz kullanıyoruz. Her lekenin işte beyaz renk refle veriyor, bazı yeşil renk veriyor, bazen kırmızı renkli refle veriyor. Aslında bu dışı ne yapıyor? Oradaki lezyon refle vermesine göre bizim ayrıcı tanıda çok sık kullandığımız bir cihazdır. Şimdi şöyle bir şey, çoğu beyaz lekeler kişi fark ediyor ama bu dışında refle vermeyebiliyor. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Aslında kişinin fark etmediği lekeyi de biz bununla bulabiliyoruz. Dolayısıyla biz bu dışı bütün lekelerde olmazsa olmaz öncelikle bu dışıyla muayenesini yapıyoruz. Orada saptadığımız zaman evet senin görmediğin alanda burada da var diyebiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey, vitiligo genellikle ne yapıyoruz? İşte elde, kolda, bacakta olduğu zaman çok kolay fark ediyor. Ama kişi bazen koltuk altı, işte genital bölgelerde, bazen saç, bazen kirpik, bazen kaş beyazladığında biz bunu vitiligo olarak algılayamayabiliyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Bir kişilerde tırnak dibi muayenesiyle beraber karşılaştırarak bakıyoruz ki evet sende vitiligo başlıyor ya da başlamıyor diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu muayeneler de hepsi bizim için elzemeden taşıyor zaten. Peki vitiligonun ne zaman yayılacağını öngörebiliyor musunuz? Şöyle bir şey, biz maalesef bunu öngöremiyoruz. Bu tamamen kişiden kişiye değişir. Çünkü her kişinin bağış sistemi farklı çalışır. Her kişinin deri yapısı da farklı çalışır. Dolayısıyla biz önceden bunu öngöremediğimiz için biz oluştuktan sonra geriye dönüyoruz. Yani daha doğrusu oluştuktan sonra ilerlemesini durdurma tedavileri yapabiliyoruz. Bu yüzden mutlaka öngöremediğimiz için erken tanıda yaptıktan sonra mutlaka koruma gibi bir şeyler yapmamız gerekir. Peki tedavide biz neler kullanıyoruz hocam?
Bizim vitrigoda birinci basamak tedavisi mutlaka krem ve olmazsa olmazlarımız güneş koruyucu. Şimdi birinci basamak tedavideki kremlerde biz işte immünomodülatör dediğimiz kremleri kullanıyoruz. Yani bu ne demek? Bağış sisteminin çalışmasını farklı yapıda yapan, ya bağış sistemi çalışmasını artıran ya da azaltan kremler kullanıyoruz. Bazen biz şimdi az önce anlattım ya, biraz bağış sistemi aşırı duyarlanma sonucu biz bunu oluşturuyoruz. O zaman bazen de biz bağış sistemi baskılayan tedavilerde veriyoruz ki kortizon içeren kremler de kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Ve bunların içinde bazen işte kullandığımız ürünlerin içinde ne bitkisel kaynaklı işte vitrigo kremleri var. Ama biz bunlar krem olsa bile kontrolsüz kullanıldığında ne yapıyor? Ciltte bir takım atrofi olsun, başka bir yan etkileri neden oluyor. Bu yüzden mutlaka krem deyip geçmeyin, mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gereken ürünlerdir. Şimdi bunları yaptıktan sonra evet, krem tedavisinde fayda görmeyen olgular var. Biraz daha geniş alan tutulan alanlar var. O zaman biz ne yapıyoruz? Burada işte PUA tedavisi dediğimiz ışık tedavisini hastaya alıyoruz. Bu ne? Solaryuma benzer bir ışık bu. Işık kabinden alıyoruz bunlardan. İşte onun öncesinde ne? Kişiye duyarlaştırıcı ilaçlar vererek o bölgedeki beyaz bölgelerdeki melanositte renk verici hücre kaldıysa onu ışığa hassas olmasını sağlıyoruz. Sonra bir ışık tedavisini aldığımızda o renk bölgelerde renk koyulaşması sağlayabiliyoruz. Ve bazen buna rağmen bunun da yeterli olmayan hastalar var. O zaman biliyorsunuz tamamen leke açıcı tedaviler var. Orada işte monoetilbenzen diye bir madde. Hani biliyorsunuz bütün tarih boyunca bir kişide kullanıldı. O da Michael Jackson. Biliyorsunuz hani tamamen beyazlatma tedavisi aldı. Burada ne yapıyor? Kalıcı olarak diğer alandaki renk veren hücreyi de hepsini öldürüyoruz. O zaman oradaki renk değişimi kalıcıdır ve artık tekrar kişi eski rengine dönemiyor. Yalnız burada şöyle bir şey, melanositler biliyorsunuz bizim oradaki pigmentler ne yapıyor? Bizi güneş ışınlarına da karşı koruyor. Eğer biz burada güneş ışıklarını süzecek o süzme materyali biz ortadan kaldırdıysak ne yapacak? Yazın, kışın yani her mevsim güneş koruyucu kullanmak zorundayız. Eğer biz burada güneş koruyucu kullanmazsak ciltte hassasiyet artacak. Artık çok hassas olan bir yerlerde ne yapıyor? Cilt kanseri gelişme riskini artırmış oluyoruz. Dolayısıyla biz bu hastalarda ne yapıyoruz? Mutlaka yaz, kış 4 mevsim güneş koruyucu kullanmasını mutlaka öneriyoruz. Tedavi alıyor olsak bile bu şekilde olacak. Yani güneş koruyucu bizim tedavide yardımcı, ilerlemesini de durdurucu, artı bizim için koruyucu bir tedavi gibi görünüyor. Evet. Peki vitiligo tedavisi esnasında beslenmenin bir önemi var mıdır? Yani bir diyet programı var mıdır? Tabii ki öyle, beslenmenin bir önemi var ama biz bütün hastalarımızda ne yapıyoruz? Bir diyet programı vermiyoruz. Şimdi bütün otoimmün hastalıklarda olduğu gibi ne? Sağlıklı beslenme, dengeli beslenme, antioksidandan zengin beslenme. Bu bizim için önemlidir. Şimdi biliyorsunuz hani biz bağırsak bizim ne? İkincil beynimiz. Çünkü neden? Orada T lenfosit diye bir şey var, hücreler var. T lenfositler ne yapıyor? Belli bir takım her gün işte serbest oksijen retikaller üretildiği zaman onu ortadan kaldırıyor. Aslında bizim bağış sistemi savunucu hücreler onlar. Eğer biz bunlara uyaracak herhangi bir yanlış adım yaparsak, antioksidandan zengin beslenmiyorsak, sigara, alkol kullanıyorsak, çok stresli ortamda yaşıyorsak ne yapacak? Bağırsaklardan kendi o maddelerden daha fazla, T lenfosit daha fazla oksidan maddeler salgılanıyor. O da ne yapıyor? Vücuttaki bağış sisteminin aşırı duyarlanmasına neden olacak. O da vitiligoyu hızlandırır. Öyle görüyorum. Dolayısıyla antioksidanla zengin ve dengeli beslenmemiz önemlidir. Vitiligo hastasının tedavisini düzenledik. Evet. Bir şekilde danışan da buna uyum sağladı. Evet. Tedaviden sonra biz özellikle nelere dikkat etmeliyiz? Bizim en önemli olması olmamız 4 mevsim güneş koruyucu. Ondan kısaca değinmiştim. Ve artı vitiligonun şöyle bir şey var. Biz bunun hani ne kadar süre ilerleyecek, ne kadar süre sonra duracak onu biz bilemiyoruz ya. Hani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yaş ilerledikçe evet bu hasta sonuçta otoimmün bir hastalık olduğu için otoimmünite azalmasına bağlı olarak biraz yavaşlayabiliyor. Ama hayatı boyunca bu kişi mutlaka yeni bir lezyon çıktığında, yeni bir bende değişikliğe uğradığında ya da normalde olan, var olan beni birden kaybolduğunda mutlaka orada bir dermatoloğa belli bir aralıklarla mutlaka gitmesi lazım. Güneş koruyucu artı dermatologla iyi bir şekilde arkadaş olursak hayat boyunca zaten vitiligo olabildiğince güzel bir şekilde geçirebiliriz diye. Hocam şunu merak ediyorum. Genelde vitiligonun başlangıcı eklem yerlerinde oluyor. Evet. Yani parmaklarda, Evet. dirsek kısmında, dizde ya da gözlerin özellikle kırıştırdığımız şu kısımlarda başlıyor. Evet. Bunun bir sebebi var mı? Şimdi şöyle bir şey, onlar genellikle güneşe duyarlı yerlerden olduğu için oralarda daha çok fazla çıkıyor. Yani ya da özel derimiz bir çok yer ince diye olabilir seçmiyor. mi? Burada kaplantı yerine giderin Aslında öyle tam olarak da öyle değil. Şimdi normal şartlarda bizim tamamen her alanda sonuçta güneşten etkilendik. Orada şimdi bizim deriye rengi veren hücre ne? Melanosit. Aynı zamanda bunun kılların dibinde de var. Şimdi yüz, kol, bacak gibi bu yerlerde kılın daha yoğun olduğu yerlerde ne yapıyor? Rengin geri dönmesi biraz daha hızlı. Ama işte öyle olsun mesela parmak uçlar gibi. Burada kıl olarak biraz daha zayıf olan yerlerde rengin geri dönmesi biraz daha zor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Aslında her yerde olup belli bir fark etmediğiniz alanda cilt rengi geriye dönüyor. Ama bu sefer de buralarda kıl azlığından dolayı cilt rengi geriye dönemediğiniz için orada var gibi algılıyorsunuz.
aslında. Bu yüzden hani sadece sanki o yerleri seçiyor gibi görünebiliyor. Ama aslında bu değil. Aslında bütün vücutlar şey yapıyor. Ve şöyle bir iyi bir şey var. Şimdi kıl yoğunluğu ne? Kollarda normal vücuda göre, el parmak uçlarına göre daha fazla sayıda, miktar olarak. Bu yüzden yüzdeki lezyonlar el, kol, parmak, genital bölge gibi, koltuk altı gibi yerlere göre daha çabuk rengi geri döner. Bu yüzden o bölgelerde daha hani krem tedavisi, bütün tedavisi daha yoğun olarak kullanıyoruz. O zaman daha çabuk geri dönme ihtimalini sağlayabiliyoruz orada. Peki yine bir soru soracağım. Aslında bu bana sorulan sorulardan biri. Size de çok geliyordur. Evet. Özellikle çocukluk yaşlarında başlayan vitiligolar için ya da üniversite sınavına girecek o dönemlerde ders çalışan çocuklar için sıkıntı, stresli yaşam ortamı tetikler mi? Aynen öyle. Bütün otoimmün hastalıklarda olduğu gibi vitiligoda da genellikle stres baş tetikleyici gibi ortaya çıkıyor. Genellikle biz hani yani vitiligoya gelen hasta sadece leke haricinde tamamen sağlıklı kişiler oluyor. Ama ne yapıyor? Otoimmüniteyi artırıyor, stresi artırıyor. Yani konuşmamın başında da anlattım. Vücudu strese sokan her durumda ne yapıyor? Otoimmüniteyi tetikleme ihtimalimiz var. Bu yüzden genellikle stres sonrası tetikleniyor. İşte ne yapıyor? Çocuk mesela işte aşı oldu ya da bir korktu etti. Bir şeyden dolayı beraberinde ne yapıyor? Vitiligo bir gecede başlayabiliyor. Yani dolayısıyla biz önceden evet sende kesin vitiligo başlar ya da başlamaz diyemediğimiz için en ufak birinci belirti gördüğümüzde mutlaka vakit kaybetmeden dermatoloğa başvurun diyoruz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egil Losol'du. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.